İki bacağım da şişiyor. Ya da tek bacağım şişiyor. İki bacak şişiyorsa farklı şeyler söyleyeceğim. Tek bacak şişiyorsa farklı şeyler söyleyeceğim. Babam yürürken, otururken, dururken hep ağrısı oluyor. Tuhaf bel fıtığı. Bacak damarı ne kadar yukarıda tıkalıysa ağrı orada oluyor. Fıtık mı, damar tıkanıklığı mı? Bunu nasıl tedavi ediyorsunuz? Çok kolay. Bir kere hadi gel yarın seni ameliyat edelim demiyoruz. Her damar tıkanıklığını ameliyat etmiyoruz. Eskiden ediyorduk. Artık etmiyoruz. Son 10 yıldır etmiyoruz. Neden? Şiddetli ağrısı var. 10 metre bile yürüyemiyor. İşte bu hastada sessiz çığlık var. Ayak ben gidiyorum kardeş diyor. Biz o hastaya gel seni tedavi edelim diyoruz. Sınırda böbrek hastalığı olan hastalar bize başvuruyor. Ve bu hastaya müdahale etmemiz lazım. Yapılan yanlışlar. Annem 60 yaşında karşımda otururken ya oğlum benim bugünlerde bacaklarım şişiyor. Sebebini anlayamadım. İki bacağım da şişiyor. Ya da tek bacağım şişiyor. İki bacak şişiyorsa farklı şeyler söyleyeceğim. Tek bacak şişiyorsa farklı şeyler söyleyeceğim. Tek bacak şişiyorsa bu kalp değil. Tek bacak şişiyorsa bu böbrek değil. Tek bacak şişiyorsa bu kalp yetmezliği değil. Nedir o zaman? Tek bacak şişliği 3-4 şey olur. 1. Derin ven trombozu. Yani derin toplar damarında pıhtı olabilir. 2. Lenf ödem olabilir. Lenfanjit, bir de kızarma ve ateş varsa parmak arasında mantar vardır, ayağında iltihap vardır, ayağın şişmiştir. Ya da lipödemin zaten vardır, o anda fark etmiyor. Ya benim lipödemim var herhalde, işte bunlar olabilir. İki bacak şişliğinde de kalp yetmezliği olur. Böbrek yetmezliği olur. İşte ilave olarak lenf damarların, hocam babam büyük bir kalın bağırsak ameliyatı oldu. Karındaki bütün lenf damarlarını aldılar. Lenfödem olur. İki bacakta da olabilir. İki bacakla lipödem olabilir. Bunları nasıl ayırt edeceğiz? Lipödemde nefes darlığı olmaz. Çabuk yorulma olmaz. Lenfödemde de olmaz. Ama kalp yetmezliğinde çabuk yorulma olur. Nefes. Böyle nefes alır hasta. Ya da gece yatarken 3 yastıkla yatar. Normal tek yastıkla yatamaz. Peki böbrek yetmezliğinde ne olur? Böbrek yetmezliğinde özellikle protein kaçağı olduğu için böyle bastırdığın zaman o ödem içine çöker. Bak protein kaçağım var, şeker hastası, böbrek yetmezliği, iki bacağında ciddi ödem yapmış. Bunlar olur. Bunlar ayrıca çok önemli şeyler. Hani belki insanlar... Hocam birbirine çok benziyor çünkü babam yürürken kalçadan bacağı ağrıyor. Yürüyemiyor. Topallıyor. Ne ola ki? Kardeşim nasıl oluyor bu? Bir anlat bakayım. Hocam vallahi genelde babam yürürken, otururken, dururken hep ağrısı oluyor. Tuhaf. Bel fıtığı. İlk akla o gelmeli. Hocam babam otururken, dururken hiçbir şey yok. Ayakta dururken bir şey yok. Yürümeye başlıyor, birden kesiliyor. Oğlum ayağım gitmiyor. Niye? Bacak damarı tıkalı. Bacak damarı ne kadar yukarıda tıkalıysa ağrı orada oluyor. Mesela karın içerisinde tıkalıysa kalçası gidiyor. Ya da baldırı gidiyor. Daha aşağıdaysa şu baldır gidiyor. Yani dolayısıyla tıkanıklık, mesela bana yürüme zorluğuyla gelen damarı tıkalı bir hastanın ben damarın nereden tıkandığını bakarak anlarım. Ağrı noktasından mı? Tabii. Bakarak anlarım. Peki hocam fıtık mı, damar tıkanıklığı mı? Damar tıkanıklığına diyelim ki anamnezden anlayamadım. Başka muayenede nabızlarını alamazsın zaten. Ama çoğu zaman pratik hayatta nabız muayenesi bilinmediği için atlanır. Doktorlar da atlar. Ancak tırnaklar dökülmüş ya da tırnak yatağı kötü, gelişmiyor ya da kalın, mantarlı tırnaklar. Ayak soğuk. Bütün kıllar dökülmüş. Bacak incelmiş. Kasları erimiş. Bu insanda ilk akla gelmesi gereken damar tıkanıklığı. Oldukça tipik. Peki, hocam damarı tıkalı bir hasta size geldi. Bunu nasıl tedavi ediyorsunuz? Çok kolay.
Bir kere hadi gel yarın seni ameliyat edelim demiyoruz. Önce onu söyleyeyim. Evet, bu ülkede çok damar açan, imkansız denilen damarlar açan bir hekim olarak söylüyorum ki her damar tıkanıklığını ameliyat etmiyoruz. Eskiden ediyorduk, artık etmiyoruz. Son 10 yıldır etmiyoruz. Neden? Neden? Çünkü artık tedavi kılavuzları diyor ki bir adamcağız simit satıp günde 15 kilometre yürüyüp evini geçindirmek zorunda değilse ya da bir hasta çok yürümeli bir işi yoksa o hasta ilaç tedavisi, yürüme egzersizi. Artık çok mucize güzel ilaçlarımız var son 15-20 yıldır. Aynı zamanda yürüme egzersizleri verin bu insanlara. Bu insanların kılcal damarları iyi gelişsin ve doğa ve Allah tarafından o damar korunsun, bacak korunsun. Kendi kendine bypass etsin. Doğal bypass olsun ve bu adam yürür. Çok yürür. Hem de uzun yürür. Damarı tıkalı yürür. Yine Sırf yürür. damarı tıkalı diye hastayı ameliyat edersen hastanın ileride ayağı kaybedilir ve bunun vebali var. Peki hangi hastaya dokunalım? Ayağında yara çıkmış, iyileşmiyor. Ayakta dolaşım sorunu var, morarmış. Şiddetli ağrısı var. 10 metre bile yürüyemiyor. İşte bu Ağrıdan, hastada evet. sessiz çığlık var. Ayak ben gidiyorum kardeş diyor. Biz o hastaya gel seni tedavi edelim diyoruz. Peki hocam babam 80-90 yaşında. Bugünlerde 93 yaşında bir hasta ameliyat ettim. Normalde o kadar felçli, 93 yaşında. 93 yaşında felçli, ayağı gangren olmuş. İşte önce parmakları almışlar, sonra ayak yukarı doğru kalçaya kadar giden bir hasta. Lokal anesteziyle o hastanın damarını açtık. Sadece ölü kısmı aldık. Şu anda ayağı kanıyor. Kanıyor ya. O kadar güzel kanıyor ki damarı açıldı. Şunu diyebilirsin. Hocam 93 yaşında, yani biz Allah'a inanan insanlarız. Tabii ki ya ölüm de hak. Bir gün hepimiz öleceğiz. Ben babamın ızdırap çekerek ölmesini istemezdim. O yüzden babamı akciğer kanseri olduğu halde her türlü elimden gelen neyse yaptım. Ve bir evlat olarak tevekkül ettim. Dedim ki tedbirleri aldım, takdiri Allah'a bıraktım. Allah da yanına aldı. O Allah'ın takdiri. Ama benim aklımda şu kalmamalı. Ya babam felçli ama ızdırap içerisinde ölmesin. Ölümü de güzel olsun. Biz ne yaptık? Izdırabını dindirdik. En azından yarasını şu anda temizledik. Yara bakımıyla inşallah ayağı iyileşir, ayağı kesilmezse de İnşallah. dünyanın en mutlu insanı biz oluruz. Zaten bizim kader anlayışımıza göre eğer ölecek olsaydı ameliyat masasından da sağ çıkamazdı. Demek ki bu şekilde. Ama siz 93 vesile yaşında bir olacaksınız. hastaya nasıl ameliyat edeceksin? Onu yormayacaksın. Evet. Kalbini yormayacaksın. Çok kritik bir Böbreklerini ameliyat. yormayacaksın. Ve uzun tutmayacaksın. Bir an önce işlemi bitireceksin ve aldığın gibi hasta yakınına teslim edeceksin. O zaman yap. Ama ben aldım, 15 saat ameliyat ettim. Güzel oldu, damarını açtım ama hastayı yoğun bakıma verdim. Ama hasta diyalize gitti. Burada şunu da söyleyelim. Sınırda böbrek hastalığı olan hastalar bize başvuruyor. Evet. Ve bu hastaya müdahale etmemiz lazım. Yapılan yanlışlar. Pratik hayatta atlanan gerçekler. Herkes, mesela bir yere gidiyorsun, araba tamir istasyonuna, egzozcu egzoza bakıyor, motorcu motora bakıyor, kaportacı kaportaya bakıyor, boyacı boyaya bakıyor. Doktorlar da biraz öyle oldu. Herkes kendi branşı açısından bakıyor. Biz kalp damar cerrahları hastaya sadece kalbine, sadece damarına, sadece şah damarına bakmıyoruz. Biz hastayı global olarak değerlendiriyoruz. Sebep? Çünkü bizim uğraştığımız alan vücudun yöneticisi. Evet. Biz arabanın direksiyonu, arabanın motoruyla uğraşıyoruz. Bunlar olmadan o araba hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla biz bunları yaparken vücudun performansına ve fizyolojik gerçeklere bakıyoruz. Böbrek yetmezliği sınırda. Kardeş, nefroloğu çağırın. Buna özel böbrek koruma serumları, böbreğe zararlı bütün ilaçlarını kesin. Yeniden böbreğe zararsız ilaçlar yazalım. Başka böbrek koruma serumları, yıkama serumları hazırlayalım. Anjiyo mu yapacağız? Ya da hibrit yöntem mi yapacağız? İlaçları sulandırıp çok az koklatarak bu işlemi yapalım. Bunu yapıyoruz. Gereksiz işlem, gereksiz anjiyo, gereksiz tomografi, gereksiz
herhangi bir tedavi hastayı diyaliz hastası yapıyor. Şunu yaptık mı meslek hayatımıza? Yüksek riskli hasta, kreatin değeri 3'lerin üstünde ve tedaviye ihtiyacı olan bir hastaya bütün riskler anlatılır, diyaliz riski anlatılır. Evet. Ya kardeşim biz bunu yapmazsak babam felç olur, biz bunu yapmazsak bacağı kesilir, biz bunu yapmazsak hasta kalp krizinden kaybederiz. Karar sizin. Bu hasta kalıcı diyaliz olabilir, sonunda ölüm de olabilir. Bunları veriyoruz, anlatıyoruz hasta yakınlarına ve öyle alıyoruz. Genelde %90, genelde başımıza büyük bir iş gelmiyor ama %10 hakikaten diyalize giden ya da sıkıntı yaşadığımız ya da üzülerek kaybettiğimiz hastalar oluyor. Ama burada asla atlama yok. Ve bazı hastanelerde, yurt dışında dahi bazı ünlü insanların, yakın zamanda ölmüş birisi var, çok ünlü bir sanatçı, isim vermeyeceğim. Amerika'da anjiyo sonrası böbreklerini kaybetti ve kaybedildi o hasta. Benzeri bir durum Türkiye'de de yaşanabiliyor. Çünkü ne dedim? Herkes kendi bölümüne bakıyor. Kalp doktoru diyor ki ben kalbine anjiyo yaptım, stent taktım, mükemmel oldu. Evet. Ne oldu böbrek? Gitti. Niye? Bilmiyorduk. Dikkat etmedik. Atladık. Atlamayacaksın. Hasta 70 yıllık bir araba gibi düşün. 70 yıllık bir arabanın her yeri homur homur öter, çürümüştür. Sen öyle bir şey yapman lazım ki engebeli yollara o arabayı sokmaman lazım. Düz, kaymak gibi bir yol hazırlayacaksın ve o yolda arabayı süreceksin. Yoksa araba dağılır. İnsan hayatı da böyle. Sen şimdi riskli, problemli bir şeker hastası, 40 yıllık şeker hastası. Ya bu hastada nefropati, böbrek riski var. Bu hastada akciğer, yıllarca sigara içmiş. Bu hastada başka ek sorunlar var. Bu çok çok önemli. Son uyarım şeker hastalarına. Evet. Orada da yanlış şu. Diyabetik ayak oluyor, doktora geliyor, yara bakımı yaptırıyor. Yüzeysel. Ya yüzeysel olmasa da bir şeyler yaptırıyor. Ya da işte şekeri düşürmek için endokrin doktoruna gidiyor. Endokrin doktoru şekerini düşürüyor, insülin yazıyor. Olmadı dozunu arttırıyor. Bir kaptan şunu demiyor ki, hey dostum, şeker gözü tutar, böbreği tutar, kalbi tutar, şah damarını tutar, ayağı tutar. Dolayısıyla sen göz muayenesi ol, böbrek muayenesi ol, takibe gir, kalbine baktır, şah damarına baktır. Ayak bakımı çok önemli. Ayağına baktır, her gün nemlendirici kremle ayaklarına masaj yaptır. Hem nöropatin azalır, hem ağrın azalır, hem de derinin havalanmasını sağlarsın. Diyor mu? Demiyor. Göz muayenesi çok önemli. Böbrek muayenesi çok önemli. Bunlara dikkat edersen kör olmazsın, diyaliz hastası olmazsın, ayağın kesilmez, felç olmazsın, kalp krizi geçirmezsin. Zor bir şey mi bu? Değil. Değilmiş. Değil. Evet. Sizden öğrendiğimize göre. Kırık kalp sendromu ile kalp krizinin semptomlarının çok yakın olduğunu söylediniz değil mi hocam? Peki kırık kalp sendromu öldürür mü? Eğer ileri boyuttaysa öldürür. Çünkü kırık kalp sendromunda aşırı sempatik deşarj olur. Adrenalin, noradrenalin sekresyonu sonrası tansiyonun yükselir, işte çarpıntın artar. Bu arada bu katekolemin dediğimiz adrenalin ve noradrenalin ürünleri çıkar. Hani onlar yıkılır vücutta. Bunlar kalpte deprese yani kalp kasılmasını engeller. Evet. Sonra bir bakarsın eko yaparsın. Bu hastanın ejeksiyon fraksiyonu, kasılma gücü azalmış dersin. O kasılma gücü eğer çok azaldıysa anında tedavi etmezsen bu hastaları kalp yetmezliğinden kaybedebilirsin. Vefat haberleri, vefat olayları ayrı tabii ama bilerek isteyerek kimse kimsenin mümkün olduğu kadar kalbini kırmasın, çok ağır bir vebali olabilir. Kesinlikle öyle. Yani hem o hem ani mesela ölümler, Evet. beklenmedik sevdiğin insanın ölümü. Bu insanları yıkıyor. Bu insanlar gerekiyorsa bak hiç küçümsenmesin. Evet. Ağladı bayıldı. Sakın ha küçümsemeyin bu olayı. Sanki kalp krizi geçiyormuş gibi kalp yetmezliğiyle bu insan kaybedilen insanlar biliyoruz. Dolayısıyla bu insanlar acilen müşahede altına alınmalı. Anjiyo alınmak zorunda değil. Eğer iyi anamnez alınırsa hastanın da böyle bir sorunu. Mesela
60 yaşında bir adam bunu yaşadı. Ha, ona anjiyo yapabilirsin çünkü ondan net değil. Risk faktörleri var. Sigara içmiş, Evet. tansiyonu var. Hakikaten kalp krizi de geçiriyor olabilir. Ama 30 yaşında, 40 yaşında bir kadın menopoz öncesi, menopozda değil. Bu kadında ilk kırık kalp sendromu düşün. Belirleyici olabilir yani.